Evet, RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum değerli iş insanlarından bir reklam veren ama bunun üzerine de konuşacağız. Meiçki'nin, Diageo'nun genel müdürü sevgili Levent Kömür. Levent abi hoş geldin. Merhabalar, Çağlar nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. RD Ekran'a şeref verdiniz. Estağfurullah. Davetimizi kabul ettiniz. Ve bu arada ilk reklam veren konuğumuzsunuz. Öyle Hatta mi? ben bunu size söylediğimde Evet. bir şaka yaptınız. Evet. Reklam veremeyen konuğum. Aynen öyle. İzliyor musunuz RD Ekran'ı? Ne düşünüyorsunuz? Ya izliyordum. Seninle ilk konuştuğumuzda bahsettiğim gibi Cüneyt'in programını izlemiştim. Sonra sen bana bu teklifi yapınca dedim ki etki altında kalmayayım. Hiç izlemedim diğer bölümleri. Şimdi bu röportajdan sonra döndüğümde hepsini izleyeceğim. Evet, izlenmelerimiz fena değil. Yani 40 bin, 50 bin Gördüm, civarında acayip, çok rakamlarımız var. Çok iyi. Tabii buradan da anonsumuzu yapalım. Yani lütfen abone olmayı unutmayın kanalımıza. Böylece yeni videoları daha rahat takip edebilirsiniz. Şimdi benim bir klasik sorum var konuklarımıza. Şimdi nasıl pazarlamacı oldun diye başlayacağım. Çünkü sen pazarlama kökenli bir genel müdürsün. Evet. İstersen söyleşimize oradan başlayalım. Bunun bir hikayesi var. Uzun da bir hikaye. Umarım çok sıkmam insanları. Ben aslında turist rehberi olacaktım. Öyle mi? Evet. Üniversitede, hatta üniversiteyi bitiremiyordum. Yazları çalışıp staj yapmadığımdan staj zorunluluğunu yerine getiremedim. O da ayrı bir hikaye. Muhtemelen Türkiye'de Şubat tatilinde üniversite stajını yapan çok az insandan biriyim. Çünkü Şubat tatilinde yapmasam stajı Temmuz'da mezun olamıyordum. Neyse, ben rehber olacaktım. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nde sık sık gidiyordum ben. Bir gün akşam işte 4-5 gibi neyse çıkarken insanlar okudukları kitapları masanın üstüne bırakırlar ya. Öyle geziyorum, çıkarken bir tane kitap gördüm. İlginç geldi. Aldım o kitabı, eve götürdüm. 200-250 sayfalık bir kitaptı. Ben bir gecede okudum o kitabı. Meğerse bir ders kitabıymış. Sonra ertesi gün veya 2 gün sonra... Onun sınavına girdim diyorsun. Yanlışlıkla hazır okumuşken kitabı. Bir arkadaşım vardı, Robert Koleji mezunu, Burçak. Kulakları çınlasın. Ya dedim ben bu kitapta anlatılan mesleği çok sevdim. Ben bu meslek sahibi olmak istiyorum. O da dedi ki işte Procter & Gamble'da çalışman lazım, en iyisi bu falan dedi. Gerçekten de öyle oldu. Kitabın adı Brand Management'tı. İşletme ders kitabıydı. Bravo. Yani o kitap tam işte hani bir kitap okudum, hayatım değişti. Gerçekten bir kitap okudum, hayatım değişti. Ama neden turist rehberi olamadım? Çünkü Orta Doğu'da hiç eksik olmayan savaşlar yüzünden tam 91-92 yılında Amerika ile İran arası bir anda bozulunca bizim de işler... Birinci Körfez Savaşı. Bizim işler bir anda bitti. Turizmde hep öyledir. Bir iner bir çıkar. Ben de ne yapacağım? İş bulmam lazım. Öyle pazarlamacı olmam aslında biraz George Bush'un sayesinde oldu. Yoksa şu an Saffet Emre Tonguç pazarlamacıydı. Sen onun yerine mi geçmişti? Hayır, Saffet Emre'nin yerine kimse geçemez. Çok çok değerli. Türkiye'de gerçekten kendi mesleğinde suyun akışını değiştiren her meslekte birkaç insan vardır. Doğru. Bu meslekte de, rehberlik mesleğinde de Saffet Emre'dir. Suyun akışını değiştirmiştir. Gerçekten öyle. Çok böyle bilgiyle, değil mi? Aşkla, belli bir ruhla bu işi yaptığı için devrimcilikle itibar kazandırdı değil mi yani bu mesleğe? Aynen öyle. İtibardan çok daha geniş kitlelere yaydı, öyle söyleyeyim. Devrimcilik öyle bir şey ya zaten aslında. Hani tam bir devrim yaptı, öyle söyleyebilirim. Ondan önceki abilerimiz gücenmesinler tabii ki. Herkes kendi çapında bir devrimci ama Saffet Emre daha geniş kitlelere yayılmış bir devrimci. Şimdi Procter & Gamble'da başladın. Nasıl oldu peki? Yani sen Boğaziçi mezunusun, iyi bir eğitim almışsın, iyi derecede İngilizcen var. Hani Boğaziçi'yi bitirdiğine göre. Ne dedin yani? Ben rehber olacaktım, kitap okudum kütüphanede, çok beğendim. Siz de iyiymişsiniz. İş başvurusunu böyle mi yaptın? Nasıl yaptın? Şimdi öyle bir yerlerden geliyorsun ki yani konuşsam saatlerce anlatacağım. Çok acayip. Amacımız bu zaten, sohbet edebilmek. Ya şöyle oldu, form doldurman gerekiyor dediler. Efsane bir formu vardır Procter & Gamble'ın. Tabii ilk önce 2 tane aldım o formdan. Kurşun kalemle doldurdum. Sildim, yazdım. Hazırlıklar büyük tabii, yani. Tabii acayip. Ondan sonra son halini tükenmez kalemle verdik. O kurşun kalemle doldurduğum hala
kütüphanemde bir yerlerdedir. 2 departmana birden başvurabiliyordun. Biz de çoktan seçmeli bir kültürden gelen insanlar olarak dedik bu sefer ikisini birden seçebiliyorsak bir finans yazdım, bir de pazarlama yazdım. Zaten pazarlamacı olmak istiyorum ama olsun. Gene çok ilginç, tam kaderin cilvesi. Ön mülakat yapıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde yapıyorlar mülakatları da. 5'er dakikalık. En sevdiğin yer. Yani sevdiğim yer. Tam dedim tamam deplasmanda değiliz, evimizde oynuyoruz. Çok güzel. İlk önce finans mülakatına girdim. Öyle koymuşlar. 15 dakikalıktı mülakatlar, 5 dakikalık değil. 5. dakikanın sonunda o mülakatı yapan yönetici kişi dedi ki senden finansçı olmaz, senden pazarlamacı olur dedi. Orada karakter analizini yaptı yani. Yapmış. Ben dedim ki bir dakika dedim, bu dediğinizi dedim sizden sonraki mülakatçıya söyleyebilir miyim dedim. Çünkü çok ciddi bir destek, endorsement daha ne olsun yani. Hani öyle de oldu gerçekten. 15 dakika sonra bir ikinci mülakata girdik, pazarlama mülakatı. Devam etti öyle yani. Bu arada İngilizce ile ilgili şöyle bir şey. Ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum, Boğaziçi mezunuyum, rehberim. Ama Procter & Gamble'daki ilk 6 ayımda falan İngilizce bilmiyormuş gibiydim yani. Çok değişik bir İngilizce konuşuluyordu. Anlamıyordum hiç. Toplantılarda konuşulan cümleleri ve kalıpları yazıyordum. Sonra eve gidip tekrar okuyordum, anlamaya çalışıyordum ki o kalıplarla ben de konuşayım diye. Çok başka bir dünya gerçekten. Bu Türk iş İngiliz mi yoksa hayır. Kendi jargonu itibariyle? Tabii direkt İngilizce yani. Başka bir kelime hazinesi başka. Mesela reklamcılıkla ilgili vardır. The board is developing in the right direction. Şimdi bu demek, ben sana birazdan deli gibi revizyon vereceğim. Evet, acımayacak. Acımayacak. Hani sen doğru düzgün ama bak iyi gidiyor. Hiç merak etme. Moralini bozma ama bir cümle iyi. Evet. Ondan sonraki 20 cümle direkt revizyon. 40 revizyon sonra tabii. Mutlu sona ulaşacağız. Zaten onu notu almamın sebebi de o. Çünkü bakıyorum the board is developing in the right direction diyorlar. Sonra 50 tane revizyon veriyorlar. Nasıl right direction o zaman? Onu öğreniyorsun falan. Masanın öbür tarafında ben çok oturduğum için biliyorum. Evet. Hatta bir aralar Haluk Mesci de sevgili ve sayın Haluk Mesci de Procter & Gamble'la çalışıyordu. Ben görmedim. Bana anlatılan avcı hikayesi hikaye veya fikir sunulurken sunuluyor ajans ve ya Haluk Bey sunuyor ya başkası neyse. İlk önce ürün müdür yardımcısı başlar. Sonra ürün müdürü konuşur. Tabii hiyerarşiye sonra pazarlama direktörü konuşur. Öyle şimdi ama adam da sunmuş fikrini ne olacaksa öğrenmek istiyor yani. Çocuğu doğurmuş ismini koyulsun istiyor. Neyse. Evet. En sonunda dayanamamış galiba Haluk Mesci. Cut the shit come to butt demiş. Yani tam onun gibi yani. O İngilizce bu yani P&G'nin. Evet. Haluk abinin böyle çeviri kitapları falan da var. O sektöre ilk yayın kazandıran reklamcılardan biridir. Aynen. Suyun akışını değiştiren insanlardan. Aynen öyle. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Haluk Mesci'ye de. Bir pazarlamacı olarak bir ürünün, bir hizmetin belki zamansız ya da dönemsel olarak da değerlendirebilirsin. En kıymetli vaadinin ne olduğunu düşünüyorsun? Yani belli periyotlarda şu vaat öne çıktı, şimdi bu öne çıktı. Süper. Gibi. Çok değişik bir şekilde cevap vereceğim bu soruna senin. Ben pazarlamaya başladığım zamanlarda bize öğretilen şuydu. Sen ürününün daha fazla pazar payını artırmaya çalışıyorsun. Tüketici tarafından daha çok tercih edilmesini sağlamaya çalışıyorsun. Yapman gereken şey ne o zaman? Tüketicinin bir davranışı var. Bu davranışını değiştirmeye çalışıyorsun. Neden öyle bir davranıyor? Çünkü bir şey düşünüyor. Öyle düşündüğü veya öyle hissettiği için sonradan öğrendik ki aslında önemli değil düşünme, hissetmek önemli. Doğru. Neyse davranışları hisler etkiliyor. Böyle hissettiği için öyle davranıyor. Şöyle hissetse değişik davranacak. O yüzden o hisleri ya da düşünceyi değiştirmek için bir iletişim yapman lazım. O iletişimin içinde de vaat var. Yani bizim öğrendiğimiz pazarlama iletişimin yol açtığı ya da iletişimin tetiklediği bir davranış. Şimdi öyle değil. Şimdi olması gereken tam tersi. Markalar vaat etmek yerine davranışta bulunacaklar. Eyleme geçecekler, aksiyon yapacaklar. Öyle bir davranışta bulunacaklar ki o davranışın kendisi iletişim olacak. Yani iletişimden davranışa giden yoldan, davranıştan iletişime giden yola geçmiş durumdayız.
Aynı zamanda özneler de değişti. Davranışı yapan tüketiciyken marka olmak zorunda. O yüzden vaat değil önemli olan ne yaptığın, hangi aksiyonda bulunduğun. Çok güzel ifade ettin. Anlamlı markalar aynen öyle. Kavramına geldik aynen buradan. Öyle. Evet, aynen öyle. Bir videonun kurucularından o 4 kişi biliyorsun. Button Barton, Darkston Osborne. Evet. Alex Osborne'un bir lafı vardır. Çok eski zamanlarda. Hatta ben bir videoda çalışırken sevgili Haluk Sicimoğlu'yla da bunun sohbetini Ona yapardık. da selam. Çok da... Şimdi Haluk'la konuşurduk biz. Osborne diyor ki iyi bir marka diyor. Tüketicisi adına ya da işte kendi kimliği olarak zaten verilmesi gereken kararı vermiş olandır. Güzel, yani o anladım. Kendi döneminde bu şekilde ifade etmiş. Yani bu anlamlı markalara kadar gitti zaten bu süreç. Yani geri dönüşümlü kağıda basayım kadar basit bir şey de değil tabii ki bu. Şimdi şöyle hani başka bir şey getirdi aklıma. Bize öğretilen şöyleydi. Yani tabii böyle öğretilmemişti de ben onu sembolize ediyorum şimdi. Şair burada şunu demeye çalışmış gibi. Böyle değil. Bu benim kendi yorumum ama aynı yere durağa çıkıyor. Arkadaşlar sizin pazarlamacılar olarak sadağınız var. Sadağınızda oklar var. Orada bir hedef var. En çok oku o hedefe ulaştıran kazanıyor. Yani bir okçuluk yapıyorduk biz aslında. Onu öğretiyorlardı. Onu yapmaya çalışıyorduk. Markanın yaptığı şey bir hedef kitle var. Hedef kitleye ok atmak. Hatta dananın gözü falan diye böyle falan bir filan. sürü ifade aynen öyle. vardı. Bullseye. Hatta evet fikir, bullseye fikir falan neyse. Evet. Şimdi öyle değil. Markanın yapması gereken. Kocaman bir şemsiye açacak. Artık iş oklarla moklarla, hedef tahtalarıyla değil. O marka o şemsiyeyi açacak. Ondan sonra da tüketiciler o şemsiyenin altında toplanacaklar. Olay bu. Yani aslında Osborne'un dediğinin biraz daha sembolize olmuş şekli bu şemsiye. Evet, güzel. Bence şemsiye güzel bir metafor. Ve onun da koruyuculuğu da bence doğru. Tüketiciyi neden koruyacak biliyor musun? Mesaj karmaşasından koruyacak. Olabilir. Seçenek bolluğundan koruyacak. Olabilir. Yani çünkü çok seçenek de acı yaratıyor ya bizde. Evet. Artık öyle bir şey var değil mi? Karar vermek güçleşti. Ya var bir de çok aslında acayip konuyu bir dağıtacağım biliyorum ama aklıma bir sürü şey geliyor. Kaçırmamak için söylüyorum. Eskiden marka olmak için mesela sanatçısın ve işte marka olmaya çalışıyorsun. Hangi takımı tutuyorsun diye sorduğunda milli takım derdin. Doğru. Duruşu olmayan bir şey o yani. Hani ben herkes aynı mesafede. Şimdi ise tuttuğun takımı söylüyor insanlar. Çünkü artık senin bir duruşun olmalı. O duruşunu herkes bilmeli ve o duruşunun arkasında toplananlar olacak, toplanmayanlar da olacak. Olay bu yani. Doğru. Kemiksiz olmak diye bir şey yok. Evet. Peki sence bir pazarlamacının yanıtlamaktan en çok keyif aldığı ve en zorlandığı soru ne olabilir? Şöyle bir pazarlamacı bence kendini mesleğiyle tanımlamamalı. Yani o soruyu Levent Kömür'ün en çok yanıtlamaktan keyif aldığı ya da en çok zorlandığı soru diye algılayıp cevap vermeli. Hiç kimse kendini mesleğiyle tanımlamamalı. Çünkü belli bir süre sonra o meslek de bitiyor. Yani değil. Doğru, emekli oluyorsun veya başka bir mesleğe geçiyorsun neyse yani. O zaman ama insan aynı insan. İnsan aynı insan kalıp sorunun değişmiyor olması lazım. Yani veya insan değiştiği için soru değişiyor olması lazım. Meslek değiştiği için aslında değil. Bu şöyle roller itibariyle. Aynen yani öyle. Bir kurumdaki yaratılmış pozisyonlar itibariyle sen şimdi genel müdürsün. Mesela pazarlamadaki bir arkadaşı davet ediyorsun. Konuşacaksınız. Anladım. Ne sorsan keyifle böyle aşkla anlatıyor da ne sorunca şöyle bir süt dökmüş kediye mi dönüyor diyelim. Her ikisi de aynı cevap. Caizse. Yani her soru çok ilginç. Cevap olarak soru vereceğim. İlginç bir şey oldu. Bir tane beraber çalıştığım bir arkadaşım vardı. Şimdi çok da süper mutlu ve çok başarılı devam ediyor hayatına. Levent demişti, ben demişti bu markayı demişti hiç gitmediği yerlere götürmek istiyorum demişti. Yani aslında soru da o. Yani bu markayı sen nereye götürmek istiyorsun? Evet. En keyif veren ve en de zorlanılan soru aslında. Aynı soru yani. Doğru. O markayı sen nereye götürmek istiyorsun? Evet. Cevap hiç gitmediği bir yer. Tabii o hiç gitmediği yeri de tanımlamak lazım ama gidilmemiş bir yeri nasıl tanımlayacaksın gibi. Seneca'nın lafıydı galiba değil mi bu? Yani bilmiyorum. Gideceği yönü bilmeyene hiçbir rüzgar yardımcı olamaz diye. Montaigne'in denemelerinde var ama bu tip şeyleri, aforizmaları
Hadi bu söylemiştir diye şey yapıyor ama Montaigne'de bildiğim kadarıyla gideceği yeri bilmeyenin hiçbir rüzgar yardımcı olamaz gibi bir lafı var Montaigne'in bildiğim kadarıyla. Peki şöyle bir trend var son zamanlarda. İşte CEO gibi düşün. CEO gibi yaşa. Genel müdür de diyebiliriz buna. İşte mesela ben de hani okumaktan keyif alıyorum açıkçası. Başarılı genel müdürlerin, CEO'ların ortak 10 davranış şekli diye bir kitap almıştım mesela 2 yıl önce, 3 yıl önce filan. Hepsi çok erken kalkıyorlar bir kere. Onu anladım. Ben dedim ki demek ki ben başarılı bir CEO olamayacağım. Çünkü 6'da kalkmışlığım hayatta sayılır. 3 kere 5 kere sete gitmek için kalkmışımdır. Senin böyle bir hani rutinin vardır illaki. Nasıl bir şeyin var? Yani rutinin kaçta yatarsın, kaçta kalkarsın, sabah ilk ne yaparsın? Biraz paylaşabilir misin abi? Ya şöyle rutinim yok. Yani enteresan. Yani en büyük rutinim Fenerbahçe maçına gitmek mesela. Yani hani şey değil. Milli takım değil. Bak güzel. Yok milli takım aynı zamanda da ama Fenerbahçe maçına gitmek en büyük rutinim o. Mesela haftada... Kaçta kalkarsın? Onu söyleyecektim. Haftada 3 gün spor yapıyorum. Spor yapacağım günler 6.30'da kalkıyorum spor yapacağım için. Diğer günlerde işte belli bir süreyi gecikince işe varma süren 45 dakikaya attığı için 25 dakikadan 45 dakikaya işe 25 dakikada gidebilmemi sağlayacak olan zaman ne zamansa o zaman kalkıyorum. Olay bu. Yani şey değil. Gerçekten bir şeyim yok. Bir rutinim yok. Yani sabah 6'da kalkarım, 15 dakika meditasyon yaparım. Yok. 3 yumurtayı sütle çırparım filan. Hayır. Öyle bir şeyin yok mudur? Hayır. Çünkü her gün yani şey gibi geliyor bana şimdi sen sorunca bu soru ilk defa soruldu bana. Şimdi cevabı da ilk defa improvize olarak çıkarmaya çalışıyorum. Ya her gün yeni bir gün. Yani şey gibi rutinin olsa o yeni gelecek günün doğallığını bozarsın bence. Bilmiyorum. Yani spontanlığa müdahale gibi mi geliyor? Ya öyle gelmiyor. Şimdi muhtemelen bilinçaltından öyle geliyordur da yani öyle bir şeyim yok. Öyle bir düşüncem yok. Öyle bir rutinim yok yani şey değil. Ya şöyle insanın amacı olmalı, aracı olmamalı. Yani çok şey ta bu laf şeye kadar Machiavelli'e kadar gider tabii farkındayım da. Yani önemli olan amaç yani şey değil. Önemli olan hatta yolculuk hani ne derler karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? İşte hacca gidiyorum demiş. Ya demişler sen deli misin? Gidemezsin yani. Varana kadar. Önemli olan yolculuk demiş yani. Yani yolunda ölürüm demiş yani. Hani sonuçta önemli olan o her şeyin bir oyun. Yani demin seninle onu konuşuyorduk ya. Yani her şeyi oyunlaştırmaya çalışıyorum ben zaten. Oyunun felsefesine ters rutin. Zaten bakarsan yani Homo ludens miydi o? Oyuncu insan. Homo ludens. Öyle mi? Ben ilk defa duydum bu dediğini. Ben seninle paylaşayım. Güzel bir kitaptır o. Yani yani oyun ve bir yolculuk hayat zaten. Yani o yüzden hani çok zor ya. Hani şöyle rutinin olabilir. Şöyle bir şeyle karşılaştığımda böyle davranayım rutinin olabilir. Ama ilk domino taşını sen düşürmüyorsun. Sana geliyor domino taşı. Şuradan gelirse böyle yapayım diyebilirsin belki. LinkedIn bir araştırma yapmış. Evet. Bir sürü profesyonel profil var biliyorsun LinkedIn'de. Türkiye'de galiba 6,5-7 milyonmuş. Yok mu ya? Tabii. LinkedIn profili yeni rakam. Dünyada İyiymiş. da yani 300-400 milyon civarında diye biliyorum. Şimdi burada 12 bin tane CEO, genel müdürün profilini incelemişler. Evet. Araştırmada. Ve çıkan şey şu, bir önceki pozisyonları neydi? Evet. Bir ona bakmışlar. Tamam. Yani nereden sonra genel müdür CEO olabiliyorsun? Tamam, süper. Bir de ilk işe başladıkları pozisyon neydi diye bakmışlar. Tamam. Şimdi burada ben sana okuyayım buradan. Diyor ki birinci pozisyon şuymuş. Dünyadaki 20 ülkede yapmışlar bunu bu arada. Farklı sektörlerde. Bilgisayar bilimleri çıkmış. Tamam. Birinci pozisyon. Ondan sonra ikincisi ekonomi, iş idaresi filan diye gidiyor. Pazarlama 7. sırada. Tamam. Aklımızda tutalım bunu. Turist rehberi kaçıncı sırada? Turist rehberi yok abi. İşte ben turist rehberiyim. Her zaman da turist rehberi oldum. Adır kategorisinde olur. Ben her zaman rehberlik yaptım. Yani, seyyahım diyorsun. Yani bak nereden yolculuğu oradan bağladık gördün mü? Evet, turist rehberiyim ben yani. Benim bir önceki işim ve ilk işim, son işim, bundan sonraki işim hep rehberlik olacak. İlk işte de bakmışlar. Birincisi iş geliştirme çıkmış. Bu çok havalı bir subject tamam, yani title ya. Süper açıklayacağım sana. İş geliştirme. Marketing 9. yine. Tamam, burada. Orada 7. idi, burada 9. Süper.
Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Çok güzel bir şey düşünüyorum. Şöyle, İhsan Özçıtak var. Benim liseden arkadaşım. Hatta lise yıllığında da yan yanayız. Aynı sayfadayız falan filan. Çok severim İhsan'ı gerçekten. O çok kafa yoruyor bunu. İşte pazarlamanın evrimin yani evrimsel bakış açısıyla pazarlama falan. Marketingin Darwin'i diyorsun yani. Şimdi ben de ondan habersiz, benim de öyle bir şeyim var. Teorim var. Pazarlamanın evrimi diye. Şimdi ve 4'e inşallah hatırlayabileceğim. Epeydir de yapmadığım için şeyi. Şimdi 4 aşama var. Birincisinde sermayesi olan kazanıyor. Yani şimdi ne yapıyorsun sen? Bir kurşun kalem icat ediyorsun ve kurşun kalem satışlarını artırman lazım. Ne yapman lazım? Üretmen lazım. Çünkü sen ürettiğin için ürettiğin kadar satıyorsun çünkü. Ürettiğin kadar satıyorsan satışı artırmak için çok üretmen lazım. Çok üretmek için de sermaye lazım. Birinci seviye bu. İkinci seviye, ben kurşun kalem icat ettim ya, sen de aynısını yaptın, 2 kişiyiz şu anda. Rekabet başladı. Kim daha çok satacak? En çok dağıtımı olan satacak. Doğru. Tamam mı? En çok dağıtımı olması için uygun fiyatlı olması lazım. O zaman ne olacak? Kim kazanacak? Maliyetini, ölçeğini en çok artıran kazanacak. Şimdi üretim, satış, departmanların yavaş şeyini söylüyorum. Yavaş gelişiyor. Sonra 5 kişi aldık. Herkes artık o rafa koyabiliyor o kurşun kalemi. Yani şey olmuyor. Kim kazanacak? Daha iyi vade olan kazanacak. Evet, pazarlama. Ama artık o da değişti. Şimdi 4.'sü işte o anlamlı markalar falan kazanıyor dediğimiz şey. Bu sefer anlamlı markaların içine artık o markanın içinde bulunduğu ekosistem giriyor. Ekosistemin içinde o şirketin ne yaptığı da, markanın ne yaptığı artık yetmiyor. Şirketin duruşu da çok önemli. Sen 7-8 tane sektörde faaliyet gösteren bir şirketsin. A markan var, B markan var, C markan var. D markan, atıyorum. Yani gerçekten başka sektörler bunlar. Çevreye duyarlı olmayan bir hareket yaptı. Bunun bambaşka bir kategoride olan A markasına da etkisi oluyor. Artık ekosistem de çok önemli olmaya başladı. O yüzden hani istatistikte bir laf vardır ya, veriye yeterince işkence yaparsan mutlaka itiraf eder diye. Doğru. Bu da öyle bir şey yani. Hani benim hep o sebep sonuç ilişkisini bulmaya çalışıyorum ben. Amaç ne? İşte daha fazla satmak, daha fazla kar etmek, daha fazla insana ulaşmak. İlk önce işte sermaye lazım, üretim önemli, maliyet önemli, dağıtım önemli, pazarlama önemli. Şimdi ama anlamlı markalar önemli ve o anlamlı markaların departmanı yok. Yani evet, bundan 30 sene sonra... Buna iş geliştirme mi diyor firmalar? O yüzden mi iş geliştirmeden gelmiş bu CEO'lar? Ya da bilgisayar bilimleri, tabii teknoloji yatırımı yapan firmaların daha artması, startupların yükselmesiyle alakalı orada bir bence. kozalite olduğuna inanmıyorum ben. Yani bir şey var, bir relasyon var ama orada bir kozalite olduğuna inanmıyorum. Hiç de kafa yormadım zaten. Bu arada genel müdürlük de çok da matah bir şey değil. Departmanın yok. Mesleğin de genel müdür yok. Öyle bir title, yani öyle bir, yani olmayan bir şey aslında. Departman yok. Yani o yüzden mesela bu şey hani şaka değil. Eskiden soruyorlardı, artık daha az soruyorlar. Havalimanlarında girip çıkarken meslek sorusu var ya, ben hep rehber yazıyordum. Gerçekten. Tabii yani sen o kalbindeki çocuğu yaşattım gibi bu rehberi mi yaşatıyorsun abi? Öyle olabilir abi. Profesyonel. Yani. TÜRSAB'a kayıtlı mısın sen? Ya 22 yaşından beri rehberlik yapmıyorum. 32 yaşına kadar kaydımı sildirmedim. Öyle mi? Evet. Demek ki o... Sonra yurt dışına çıktım, o yüzden yani ilk aşk yani bu. Fiziksel olarak mümkün olana kadar devam ettirdim ama genel müdürlük bir meslek olmadığı için nereden geldiğinin de çok önemli olduğuna inanmıyorum ben. Mesela her zaman söylüyorum, mesela annem yaşasaydı şu anda benim işimi benden daha iyi yapardı. Lise mezunu bile değil yani. Yani o başka bir şey o yani. Buradan güzel bir yere geldik aslında. Geçen bir sohbet etmiştik. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Benim altını çizdiğim cümlelerden birisi oldu. Dikkatimi çekmiş. Çağlar demiştim, ben neler yapacağım ama maalesef önümde bir engel var, o da genel müdür olmam.
Evet. Süper. Yani- Bunu ne zaman dedin? Güzel, aferin bana. Doğru. Doğru. Hafızama kaydetmiştim. Tabii. Evet, aynen öyle. Çünkü teksin. Yani yardımlaşabileceğin, paylaşabileceğin bir ekip veya o hani şey yok, müfreze yok yani. Anlatabildim mi? Aslında departmanlarınız var. Var tabii yani ekip yok anlamında söylüyorum ama yani şey. Ama zihnindekileri direkt hani Evet. yansıtıp da hayata Evet. geçirebileceğin değil mi? Aynen öyle. Bu o yüzden çok da matah bir şey değil gerçekten yani hani ben mesela bizim kuşağımızda bir sürü pazarlamacı, ben de dahil bu arada, ben de o günahı işledim yani. Genel müdür olmak istedik hep biz. Ama bu şey demek aslında, ben pazarlamacı olmak istemiyorum demek. Tercihte bulunmak zorunda kalıyorsun. Tabii çünkü o şey değil. Hani şimdi farkına vardım yani. Doğru. Evet Levent abi, Airbnb'nin kurucularından Brian Chesky diye bir adam var. Ben bunun çok da öyle acayip kitabı, demeci bilmem ne olan birisi değil ama Konuşması hani, var birkaç yerde. Değil mi? Dinledim. Yani sen de yakalamışsındır. Evet, evet. Onun güzel bir sözü var. Ben seviyorum. Güven üzerine olan mı neymiş? Yok değil. Şöyle diyor. 1 milyon kişinin diyor ya biraz seveceği bir şey yapmak yerine 100 kişinin bayılacağı bir iş kurgulayın diyor. Süper. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Çünkü ta dünyanın yaratılışından başlayayım. Bize dediler ki... Evet, RD ekranda dünyanın Levent Kömür'le Dünyanın Yaratılışı programına hoş geldiniz. Eyvallah. Buradan da inanç dünyasına da bağlayabiliriz arzu eder. Bağlarız. Bize dediler ki hikaye anlatacaksınız dediler. En önemli şey hikaye anlatıcınız. Senin de en son yaptığın kapak Marketing Türkiye'de hikaye anlat. Herkes hikaye anlatmaya başladı. Sıkıntı değil. Ama herkesin anlattığı hikayeye inanmaya başladı. Doğru. Şimdi o 1 milyonu oradan bağlayacağım. Nedir hikaye anlatıcı? İşte Twitter değil mi? 140 karakter. Şimdi daha bir şey yok. 200 bir şey biraz olmuş. artırdı. Biraz artırmış. Neyse yani. O sıkıştırıyorsun. Content'i, içeriği sıkıştırıyorsun. Güzel bir şey diye anlattık hep biz. O süper işte içeriği ne kadar sıkıştırırsan o kadar daha iyi olur falan filan. Sıkıntı içerikte değil. Kaybettiğimiz şey içerik olmadı. Bağlamı kaybettik. Konteksti kaybettik. Şimdi bu beyefendi de hangi kontekste söyledi o lafı bilmiyorum. Ben anladığım konteksten... Genel Airbnb'nin başarısı üzerine tamam, aslında ben anladığım temel bir soru var. Çünkü ne derler, başka bir yere bağlayacağım. Acayip bir yere gelecek soru. O 100 kişinin bayıldığıyla 1 milyon kişinin şöyle böyle bayıldığı şey arasında tamamen sürdürülebilirlik farkı var. Çünkü o 1 milyon kişi ertesi gün başka bir şeye de bayılabilirler. Doğru. Ama o 100 kişinin çok bayıldıkları şeye o kadar bayılıyorsun ki o artık sen sahipleniyorsun. Terk etmezler seni zaten. O yüzden daha önemli. Muhtemelen de... O klasik 15 dakika meşhur olma hikayesine döner diyorsun. Muhtemelen de o bağlamda söylemiştir. Emin Doğru. değilim yani. Mesela şu anda ben hani markaların yapması gereken şey bu zaten. Marjlara gitmeleri lazım. Sınırlara gitmeleri lazım. Kendilerini zorlamaları lazım. O marjlardaki kişileri bulmaları lazım. Yani o otomatikman zaten bu dediğim 1 milyonun tam tersi olan bir şey yani. Küçük küçük bir sürü hedef işte var ya işte kitlenin küçük tribe'lar var. evet, bir sürü sınırlarını yakalamak lazım. Mikro tribe diyorlar değil mi? Evet. Peki bu konuda sizin firma ne yapıyor? Yeni Rakı, Diageo ne yapıyor bu konuda? Çok bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Yani sonuçta işte hani rakı zaten tribal bir şey, kabilesel bir şey yani öyle söyleyeyim. Hı hı. O yüzden hani yaptığımız şey şu aslında bizim ve bunu gerçekten yürekten inanarak yapmaya çalışıyoruz. Biz 150 senelik bir firmayız. 1862'de kurulmuş İnhisarlar İdaresi. Ondan sonra tekel olmuş. Ondan sonra bir sürü hikayesi var ama sonuçta bir binaysa bu bir firma 1862'den beri gelen bir bina bu baktığınızda. Bu neyi sağlıyor? Bu ne demek? İnanılmaz bir miras devralmış durumdayız biz. Ve hatta devraldığımız miras firmanın da ötesinde 500 senelik rakı kültürü bilmem ne falan diyoruz. O aldığımız mirası biz yenileyerek, koruyarak değil, aynen korumak, yenileyerek bir sonraki kuşaklara devretmeye çalışıyoruz. Restore mi ediyorsunuz mirası? Yenilemek. Tazelemek, yenilemek. Şey gibi, aynı kalacak kısımları da var, değişecek kısımları da var. Ona biz de karar vermiyoruz zaten. Siz karar veriyorsunuz. Bizim görevimiz biraz daha
Yaşayan kültür mü karar veriyor? Sancaktar, yaşayan kültür karar veriyor. Biraz daha sancaktarlık diyelim, neyse yani. Şimdi o bir sonraki nesle aktarmaya çalıştığımız için yaptığımız şeyler bütün hep bununla alakalı. Eğer bir aktarım var mı? Bir köprü görevi görebiliyor muyuz? Bir taşıyıcı işlemi var mı? Dedim ya, aksiyon, eylem nedir? Evet. Bizim eylemimiz taşımak eylemi baktığınızda. Bunları yapıyoruz yani. Benim hep merak ettiğim bir şey vardı, konu vardı. İlk bu özelleştirildiğinde tekel, işte MH2 oldu, ondan sonra Diageo çatısına girdi filan. Birdenbire böyle rakı çeşitleri arttı. Yani eskiden de rakı içiyorduk ama işte bir tane iki tane rakı vardı yani tekelin ürettiği. Çeşitlendi, ambalajlar yenilendi, bir rekabet ortaya çıktı. Konuşur hale geldi bu markalar, evet. Bir iletişim dili ortaya çıktı filan. Evet. Yani bu nereye kadar böyle gidecek? Ya da bunun bir dur noktası var mı? Yoksa bu bir ne bileyim klasik bir FMCG markası gibi devam mı edecek böyle? Okay. Yani nasıl görüyorsun bu hikayeyi? Bu kültürün parçası olan insanlar karar verecek. Bunu ben de karar veremem veya bilemem. Sen de bilemezsin. Yani bundan ya aynı şu gibi. Şu anda içinde bulunduğumuz durumla ilgili 50 sene önce bu soruyu sorsaydın alacağın cevap şu anda içinde bulunduğumuz durum olmayacaktı. Doğru. Kesin. Değişik olacaktı. Bizim yapmamız gereken hep taşıyıcılık ya, yani nasıl taşımışlar ona bakmak. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Biz şu anda eve ekmek götürebiliyorsak Müzeyyen Senar sayesinde, işte Neşet Ertaş sayesinde, Orhan Veli sayesinde, Zeki Müren sayesinde, yani belli o mirasın parçası olan bu taşıyıcı kolonlar sayesinde yani. Bizse işte yeni taşıyıcı kolonlar koymamız lazım baktığında ve o eski veya halihazırda bulunan taşıyıcı kolonları da desteklememiz lazım. O yüzden nereye gideceğini bilmiyorum. İşte yolculuk, işte dediğim hep aslında biraz fazla yolculuk temasına gidip dönüp dolaşıyoruz seninle bu söyleşte ama nereye varacağından çok yolculuğun ne olduğu önemli. Ama siz de bence yönlendiriyorsunuz bunu. Pazar liderisiniz ve çok fazla yönlendirmiyoruz. Aksiyonlarınızla yönlendirmiyor musunuz? Çok fazla yönlendirmiyoruz. Yani imkansız da zaten yönlendirmemiz. Siz mesela hani Müzeyyen Senar'ı kimse yönlendirmiş mi? Yani zannetmiyorum. Bildiğim kadarıyla hayır bu arada. Çok zor birinin ya da bir grubun yönlendirmesi. Çünkü deminden beri bahsettik. İşte zaten o mikro tribe, o küçük topluluklardan zorluğu o zaten ve iyiliği de o zaten. Yönlendirmesin de kimse. Yani yönlendirme oldukça mesela şundan eminim. Ne kadar yönlendirirsek o kadar kısa ömürlü olur. Öyle söyleyeyim. Nereye ne zaman bitecek? O daha hemen biter. Daha çabuk biter yani. Yönlendirme olmaması gerekiyor. O zaman senin deminki hani konumuzla da birleştirecek olursak pazarlamanın trendsetter gücünden ziyade trendleri görür ve yaşatır olma fonksiyonu gibi bir şey mi oluşmaya başladı? Hayır, marjlara gitmemiz lazım bizim. Hep sınırlara gitmemiz lazım. O sınırlarda ne olduğunu görüyor olmamız lazım. O sınırlara destek oluyor olmamız lazım. O çünkü oradan suyun yolu, işte hep suyun yolunu değiştirmekten bahsediyorsun ya. O suyun yolunu değiştiren şey suyun kendisi. Şey değil yani, sadece o eğim değil yani baktığında. Suyun kendisi de öyle. O şeyin lafı var ya, Bruce Lee'nin. Kayayı delen suyun gücü değildir, sürekli değildir falan. Evet, doğru. Levent abi, sen çok tutarlı ve kararlı bir adamsın. Ben seni öyle görüyorum. Konuşmalarından, takip ediyorum yakından. Bu nedir? Aileden mi geliyor? Senin 5 yaşında da böyleydim falan gibi böyle bir hikayen mi var? Bu bir tercih mi, duruş mu? Nasıl şekillendi bu? Tutarlı ve kararlı. Bilmiyorum, kendimi ben öyle görmüyorum. Sen öyle demez miydin? Yok yani tutarlı ve kararlıdan çok daha hani sebep sonuç ilişkisinin eşyanın veya olayların sebep sonuç ilişkisi üzerine çok kafa yoran bir insan diyelim. Muhtemelen tutarlı olmak öyle oluyor. Einstein'ın lafı da var ya, yani bir şeyin sebebi aynıysa sonucu da aynıdır yani, onun gibi. Evet. Kararlıdan çok diyelim. Grit diyorlar İngilizce'de, G-R-I-T, işte sebatlı ya da evet. Hani yılmaz falan diyelim yani, öyle, o daha kolay. Çünkü kararlı deyince Türkçe'de karar kelimesinden direkt yılmayan çıkmıyor aslında.
Hani ben o kararlı kelimesini yılmayan diyeyim. Bilmiyorum yani çok düşünmedim gerçekten. Çok da kendimle ilgili de konuşmayı sevmiyorum. O yüzden böyle konuşmanın burasında epey bir esler olabilir. Yani şöyle, bir kere tutarlı olmayınca hiçbir şey olmuyor hayatta. Yani aynı konuda ısrarcı olmak da hani bunun içerisine giriyor herhalde. Kararlıyı da ben şöyle yorumluyorum. Self motivation'ı yüksek. Çünkü hepimizin önüne engeller çıkıyor hayatta. O engeller sana bir karar aldırıyor doğal olarak. Yani normal klasik sıradan bir şehirli günde 300 kez karar almak zorundaymış. Yani bir araştırma öyle söylüyor. Evet. 300 karar alıyormuşuz. Hatta bunu bir sürü yere bağlayanlar var. Mesela işte kapsül gardırop diye bir kavram vardır. Belki bilirsin. Hep duydum. Aynı kıyafetleri giyiyorsun ki 3-5 kararını eksiltiyorsun zihninde yer açabilmek için. Ben seviyorum karar almayı. Güzel bir şey. Hayatı şimdi şöyle. Şimdi o hep gene oyun temasına, yolculuk temasına geri dönelim. Hayatı oyun gibi görünce güzel bir şey karar almak yani. Hani çünkü oyun da aslında kararlar üzerine kurulmuş şeyler genelde yani. Doğru. O yüzden de karar almayı seviyorum öyle diyelim yani. Evet, evet. Peki okumayı çok seviyorsun bildiğim kadarıyla. Bu işte Netflix'te yakında yayına giren Bill Gates belgeselinde de işte benim yine böyle birazcık kıskandığım saatte 150 sayfa okuyormuş, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş gibi küçük böyle bilgi kırıntıları var. Sen ne kadar okursun? Nasıl okursun? Okuma yerin var mı evde? Nasıl okumayı seversin? Müzikle mi, müziksiz mi, kahveli mi, çaylı mı? Bağdaş kurarak mı, ayakta mı? Sesli mi, sessiz mi? Nasıl bir rutinin var mı ya da bunda da yine gelişine mi? Gelişine. Yani şimdi demin onu konuşuyorduk. En iyi sporcu hani gelişine, topun gelişine vurduğunda gol atan sporcudur. Ama öncesinde seferinde o kadar çok çalışman lazım, fundamental lazım, refleks haline getirmiş olman lazım. Aynen öyle. Ya okuma çok acayip bir tutku benim için. Gerçekten öyle. Yani hani şey gibi o yazıları yermişim gibi geliyor. Ya yiyormuşum gibi geliyor. Yani öyle iştahla okuyorum gerçekten. Zaten durmadan altını çizerim, not alırım. En büyük rutinim aslında o. Yani okurken altını çizmek ve not almak. Sonradan o notlara geri dönerim. Genel olarak şeyi sevmiyorum. İşte haftada şu kadar şey okuyayım, kitap okuyayım. Şöyle olsun, böyle olsun. Hani sadece sevdiğim şeyleri okuyorum. Okumak zorunda hissettiğim şeyleri okumuyorum. O yüzden de hızlı okuyorum. Yani bu ama hep herkes için öyle bir şey. İnsanlar da, çocuklar da öyle. Sevdikleri şeyleri çok uzun süre, sık ve konsantre bir şekilde yaparlar. Doğru. Şimdi aynı çocuk gibi ben de sevdiğim bir şey olduğu için okumak ve konu zaten sadece sevdiğim şeyleri okuyorum. O yüzden de sık, konsantre, hiç dışarıdan etki almadan ve uzun süre okuyabiliyorum. Evde var mı bir köşen? Yani yok, kitaplığının yanında bir berjerin. Yok, hayır. Ne bileyim, ışığını sevdiğin. Yok, hayır. Bir nokta. Her yerde okur musun? Her yerde okurum. Peki uçak yolculukları? Uçak yolculuklarında senin yazıyorum. Senin için ne ifade ediyor? Yazıyorum. O uçak yolculuklarında yazıyorum daha çok. Not alıyorum durmadan. Neler yazıyorsun abi? Yani o çünkü tam captive audience denilen şey ya. Yani önündeki koltuğun arkasına bakıyorsun. Yani tabii ki şimdi teknoloji gelişti, bir sürü şey dinlersin, izlersin falan ama hani tamamen fiziksel olarak odaklanabildiğin şeyler. O anda ya okuduğum bir şeyle ilgili yorum yazıyorumdur, ya işle ilgilidir. Yani genelde de işte %50 iş, %50 işte okumakla ilgili oluyor. Mesela benim hani uçaktan indiğimi bizim arkadaşlar anlarlar çünkü uçaktan iner inmez 150 tane mesaj birden gelir benden. Çünkü uçakta çalışıp e-mail kutumu temizlemişimdir falan yani. Çok güzel. Ben de seviyorum açıkçası. Uçak yolculuklarında dediğin gibi zihnimizi yoran şeyler azalıyor. Evet. Telefonlar kapatılıyor vesaire. Aynen. Hiç direkt süper odaklanabilirsin. Konsantre olabiliyorsun. Yani mesela şeyi yapmaya çalışıyorum mesela. Üzerinde düşündüğüm problemler varsa uçağa binmeden önce ya ben bugün bu problemin üzerinde düşüneyim diye kendi kendime not aldığım çok oluyor. Çünkü en az yaptığım şeylerden biri düşünmek. Doğru. Yani şeyde de iş hayatında falan da yani hani özellikle kendime düşünmeye zorladığım oluyor mesela. Ya ben şimdi düşüneceğim kardeşim. Ne konuda düşüneceğim? Şu problem var veya şu fırsat var neyse. Onun üzerinde düşünüyorum. Yani o
şeyi mutlaka kaybetmemek lazım. Düşünmeyi Siz mesela yaratıcı insanlar olarak işiniz zaten düşünmek. Düşünsene. Evet. Yani keşke sizin bu mesleğinizin önemli davranışını reklam verenlere de geçirebilsek. Yani hani sadece düşünse, halbuki ne yapıyor? Mektup yazıyor, mesaj yazıyor, onay veriyor, bilmem toplantıya geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Düşünmeye ayırdığı zaman o kadar az ki. Evet. Hani bence hani öyle bir hareket başlatmak lazım yani. Hani. Olabilir. Benim de kusmuk torbalarım meşhurdur. Uçak yolculuklarında o Tabii, kusmuk aynen, torbalarına tabii. Rengi değişti son 2 senedir. Evet, Beyazdı, gri oldu evet. Ve her kalem de yazmıyor o torbaların Doğru. üzerinde. Bir şey kaplı galiba, neyse yani. Evet, hafif yağlı bir dokusu O var. yüzden her kalem yazmıyor, çıldırıyorum yani. Düşünsene, yanında sadece o kalem var ve o kağıt da yok. O şey acayip yani. Mesela dergileri okurum, sayfalarını yırtarım, saklarım falan filan yani. Çok bravo. Senin arşivci tarafında Tabii var. Evde ne diyor? Hanım ne diyor bu işe? Arzu ya arada bir işte 2 senede bir, 3 senede bir yakalım üzerinden atlayalım mı diyor Hıdır Ellez'de. İhtilal yapıyor. Ne derler? Bu böyle olacak diyor. Ben de yani hani toparlayalım falan diyor. Aslında epey toparlandım, öyle söyleyeyim. Hani şu anda normal insan miktarının bir 100 kat üzerindeyim ama kendi standartlarımın yarısında falanım yani. Geçen Ender Merter'i tanıyorsundur. Evet. Onu çağırdık, Ender abi. Söyleşi yapıyoruz. Dedi ki bir dairem var dedi. Ne dedim? Daire tutmuş arşivi için. Ya bizim oraya o da koymuş bizde yani. de o da var, evet. Daha dedim o kadar abi, değilim ben ama. Aidatı da ödüyor mu dedim arşiv. Ödüyor dedim. O da var bende de. Arşivcilik iyi bir şey ama senin geçmişe mahkum etmiyor olması lazım. Evet. Arşivciliğin amacının veya faydasının gelecekle ilgili bir şey olması lazım. O zaman tamamen o şeyde takılıp kalıyorsun. Geçmişte takılıp kalıyorsun. Geçmişte takılıp kaldırmıyor olması lazım arşivin seni. Evet. O yüzden arşiv işi çok tuhaf ya. Dikkat etmek lazım. Gerçekten hani o tozlu rafların arasında kaybolmuş insanlar canlanıyor genelde. Bunu modernize etmenin de bir yolu olması lazım. Şey oldu mesela, çok ilginç. Bir arkadaşların bir projesi vardı bir konuyla ilgili. İşte yorum veya işte fikir istediler benden. Bir dakika dedim, bir gün sonra o arşivden 3 tane dergiyi çıkardım. Bakın dedim, böyle olması gerekir. Şöyle şuradan şey yapın, esinlenin falan. Şimdi ne oldu? O arşiv işe yaradı işte. Doğru. Geleceği değiştirdi. Yani o arşivin geleceği değiştirme fonksiyonu varsa sağlıklı olduğuna inanıyorum ki zaten işte 6 ayda bir olmasa da 2 senede bir o arşivi yaptığımda, içine girdiğimde artık geleceği değiştirme özelliği kalmayan maddeleri veya yazıları neyse arşivden çıkarıyorum mesela. Peki bu pazarlamada çok konuşulan hani geçmiş, gelecek, arşivden yola çıkarak millennials diye bir kavram var ya. Şimdi senin de 2 tane çocuğun var. 14 yaşında, Allah bağışlasın. Evet, sağ ol. Bir kız bir erkek değil Eyvallah. mi? Yani millennials'ları anlamak için hepimizin anlaması lazım sonuçta. Ne yapıyorsun? Bir özel gayret gösteriyor musun? Yoksa hani bir formülün var mı? İlk aklıma gelen benim bu millennials modası başladığında acaba dedim tarihin hangi döneminde buna benzer bir kuşak gelmiş? Güzel soru. Tarih tekerrürden ibaretse dedin. Ya bir sebep sonuç ilişkisi. Önce bir kökenini yani göreyim buna yani. benzer bir durum oradan olması bir tüy alabilir miyiz acaba? Bir tüy olabilir. Hani gelmiş mi falan diye. Bu Birinci Dünya Savaşı öncesi kuşağın çok benzer olduğunu söylüyorlar. 20. yüzyılın başındaki. Söylüyorlar dedim çünkü yaşamadığın için bilemiyorsun tabii, yani. Hani tabii. Değil. Bir ona baktım. İkincisi de çok da fazla hiçbir şeyi etiketlememek lazım. Etiketledikçe içini boşaltıyorsun. Hani yani o yüzden hani milenyılları anlayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya işte sonuçta anlamaya çalışmaktan çok yaşamaya çalışmak lazım milenyıllar diye bir şey varsa veya öyle bir grup varsa. Çünkü etiketledikçe sen o insanları, onların davranışını da değiştiriyorsun. Doğallık bozuluyor, otantisite bozuluyor. O yüzden çok da bir şey yapmıyorum, öyle söyleyeyim. Yani hani sonuçta baktığın zaman herkes gibi bu grupta işte beyni var, düşünüyor, duyguları var, belli şeylere değişik reaksiyonlar veriyor. Ve emin olun, mesela diyelim ki
işte bir bir stimulusa A yönünde reaksiyon veren milenyal sayısı diyelim ki 1 milyon. Emin olun 70 yaşından yukarıda olup da aynı stimulusu veren 500 bin kişi vardır. Yani sonuçta hani bunların bu kadar altının çizilmesi, etiketlenmesinin sebebi belli bir yoğunlukta geliyor olması ama ve oraya çok odaklanılmış olması. Yoksa değil ki yani o tip insanlar her yerde var yani baktığında. O yüzden hani ne etnisite ne bu yaşla segment. Sosyoekonomik ya işte bu şeye geliyor bak. Yıl segmentleri. Neye geliyor biliyor musun bu? Demin dedim ya bizim artık pazarlamacılar olarak o hedef tahtalarını bir yere bırakmamız lazım. Sen hedef tahtasına ok atmaya çalıştıkça milenyıllara şöyle yapayım. İşte ageless'lara böyle yapayım, bilmem neye böyle yapayım diye düşünüyorsun yani. Hedef tahtasını bırakman lazım. Senin ben marka olarak nedir benim anlamım? Ona bakıyor olman lazım. Markanın kendi içine dönmesi lazım. Beklenen davranışın tüketiciden değil, markanın kendisinden olması lazım. Peki hiç mi fark yok? Yani madem bu konuya girdik, senin ürünlerin üzerinden gidelim. Yani mesela 19 yaşında birinin rakı içişiyle 65-70 yaşındaki birinin rakı içişi aynı mı? Aynı motiv? Değil. Ama bunun sebebi yaş değil. Rakının popüler kültürün, hatta popüler olmayan kültürün, daha sınırlarda olan kültürün bir parçası olması. O ekosistem değiştikçe davranışlar değişiyor. O yüzden ekosisteme odaklanmamız lazım. O ekosistemi tanımlayan da demin şemsiye dediğim şey şemsiye. Yani önemli olan işte Murat yani çember olayı, yani o çemberin içindesin ya da dışındasın. Yani o o atmosfer, o ekosistemin içinde bulunduğu ortam değişiyor. O ortam, ben de mesela şimdi bu yaşımda başka bir ortama girdiğimde başka davranabilirim yani. Ortam önemli, ekosistem önemli ki zaten... Yine bağlama geldik diyorsun aslında. Aynen öyle. Bunu da geçen kim dedi bunu bir yerde okudum. Durmadan da kendi fikrimmiş gibi satıyorum. Çünkü kimde okuduğumu unuttum. O kadar özümsemişsin. Özümsedim. Senin fikrin olmuş zaten. Hayır ama gerçekten nerede okuduğumu unuttum. Bir arşive bakmak lazım. Adam demiş ki, veya kadın bilmiyorum, hatırlamıyorum daha doğrusu. Endüstri 4.0'da markalar değil ekosistemler rekabet ediyor. Mesela baktığında Apple bir marka değil, Apple bir ekosistem. Doğru. O hale getirdiler daha doğrusu. Çıktığında öyle değildi. Aynen öyle. O sayede zaten rekabete devam edebiliyor. O yüzden de markaların da ekosistem olarak yani o bullseye değil, ekosistem olarak düşünmeleri lazım. Ben hangi ekosistemin parçasıyım? O ekosistemi nasıl ilerletebilirim, genişletebilirim veya neyse o hareket. Peki yolda ekosistem değiştirilebilir mi sence? Hangi yolda? Bir marka yani şimdi yola çıktı. Dedi ki ben şöyle yapan böyle düşünenlerin ürünü olacağım. Sonra baktın orası tıkandı. Veya bitti, olabilir abi, ne olacak ki? Yani 7514 kişi çıktı yani oradaki community. Tabii. Sen buradan çıkıp öbür tarafa gidebilir misin? Şimdiye kadar giden olmamış ama ben gidilebileceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar giden olmamış. Zor olduğu için değil mi? Zor olduğu için. Aynen öyle. Evet. Ama o zaman da şirketin başka markalar yaratması lazım baktığında. Yani hani o dediğimiz line extension, bize line extension denilen öğretilen şey aslında belki de bak ilginç bir yere geldi konu. Ekosistem extension'ı da olabilir, bilmiyorum yani. Ama şimdiye kadar olmamış. Zaten o ekosistem şimdi o şeyden başladı. İlk böyle anlamlı işte purpose denilen kavram çıktığında hangi işi, hani içinde bulunduğunuz işi yeniden tanımlayın veya tanımlayın. Hani mi satıyorsun? Fit bir vücut mu satıyorsun? Spor ayakkabısı mı satıyorsun yaklaşımı. Şimdi onu tanımlayınca ekosistemi de tanımlıyorsun zaten sen. Hani sen bir bilgisayar mı satıyorsun? Yoksa işte yaratıcı insanların dünyayı değiştirmesine yardımcı olacak aletler mi satıyorsun? Ya da bir font kütüphanesi mi satıyorsun? Aslında neyse. Steve Jobs biraz öyle girmiş ya mevzuya. Aynen öyle. Şimdi o yüzden bu ekosistemler bence kesin değişebilir. Ama şimdiye kadar da değişen olmamış. Marka adına biraz sancılı bir süreç olur herhalde değil mi? Herhalde yani. Yani parti değiştiren milletvekili gibi olabilir mi? Yok ama o ekosistemler taraf olduğun şeyler değil, aldığın hava o. Yani hani
Anlatabildim mi? Yani bu taraflılık tarafsızlıkla alakalı Ama değil yani. şimdi anlamlı markalarda öyle bir şey de var ya. Ne İşte var? atıyorum Amerikan Milli Marşı'nda ayağa kalkmayan basketbolcunun yanında duruyor Nike. Şimdi burada ekosistem değişikliği örneği verelim. Amerikan Milli Marşı'nda ayağa kalkan beyzbolcuyu hani ben İkisinin de kendi iletişimcim olarak kabul ediyorum. Ya da ayağa kalkma sebebiyle A sporcusunun B sporcusunun ayağa kalkmama sebebi aynıysa aynı ekosistemdeyiz. Bravo, güzel. Yani hani sebep neden ayağa kalktı ya da kalkmadı? O an bir şeyi mi protesto etti? Yani anladın mı? Yani, tavır mı koymaya çalıştı? Evet, Trump'a mı kızdı, aynen değil mi? Ben protesto etme ekosistemin içindeyim. Bazen ayağa kalkarak, bazen de kalkmayarak protesto ediyorsun. Ona bakmak lazım. Yani o yüzden işte bağlam ya işte hep content, context, bu ikisi çok süper önemli şeyler ve biz şu anda gerçekten bağlamı bir yana atmış durumdayız. Peki bu konuda ne yapılabilir sence? Yani sonuna doğru geliyoruz programın. Biraz da bu bağlam meselesini hani bir çıktı oluşturabilir miyiz bilmiyorum ama hani bunu izleyen kişilerin kafasında çeşitli ampuller yakmak isterim ben. Nasıl geliştirebiliriz? Yani Türkiye için konuşalım. Hani bütün dünyayı hedef kitle almak zor bir şey. Türkiye'de kendimize beyin jimnastiği olsun, genç neslin content'in yanı sıra kontekste de daha fazla yönelmesini sağlamaya yönelik ne olabilir sence? Yani bir şey yapılabilir mi? Süper bir zor soru gerçekten. Şimdi hani bir yandan araya konuşma maddesi koyup bir yandan da arka tarafta işlemciyi çalıştırmaya çalışıyoruz. Araya reklam alıp sonra devam edelim. Şimdi burada kat yapmamamız gerekiyor gençler. Aman diyeyim. Ya şöyle, content'te ne olduğunu anlatayım. Mesela şimdi içerik diyoruz ya. Orhan Veli'nin bir şiiri rakı için acayip bir içeriktir. Bir kitap, roman bir içeriktir aslında. Ama bunun biz içerik olduğunun farkında değiliz. Farkında olmadan zaten ilerledi bir sürü şey. Yani edit edilen, editörlüğü yapılabilecek olan her şey ya da aranjmanı yapılabilecek olan her şey aslında içerik baktığında. Doğru. Bağlamı da öyle kategorize edebilirsek bir şekilde belki bu dediğin olabilir ama İlk önce yani şöyle. Senaryolar mı yaratmak ve yaşatmak lazım? Nedir? Yani şöyle, storytelling'in gücünden yararlanıp. Saçma sapan bir şey söylemeyeceğim ama gene de söyleyeceğim. Yani fikir. Content ve kontekst arasında baktığımda insanları ikiye bölen veya yapan, ayıran, toplumları ayıran şeyin içerik değil de bağlam olduğuna inanıyorum ben. O bağlamın bir sonucu olarak sen buradasın ya da şuradasın. Çünkü aynı içeriğe değişik reaksiyon veren insanlar var. Demek ki içerik bölmüyor seni. Sen neden aynı içeriğe bölüp değişik reaksiyon veriyorsun? Çünkü bağlamın farklı senin. Evet, referans çerçeveleri farklı. Ne zaman bağlam önemli olacak biçimleri biliyor musun? farklı. Bu da hep söylediğim bir şeye acayip zorlamayla bağlıyorum bunu. Yani nasıl? Herhalde hani böyle urganla falan bağlayacağız yani. Olay da şu. Toplum olarak yapmamız gereken şey bu bağlam olayının çözülmesi için yeniden beraber var olmayı öğreniyor olmamız lazım. Bunu nasıl daha daha anlaşılır, daha demokratikleştirebilirim? İçimizdeki Hababam sınıfını yeniden uyandırıyor olmamız lazım. Bir sürü Hababam sınıfında çok çalışkan da vardır, çok zengin de vardır, çok fakir de vardır. Bir sürü haylazı vardır, bir sürü şeyi vardır. Ama o sınıf beraber var olur. Okulu kırıp maça gittikleri zaman çok çalışkanı da okulu kırıp maça gider. Doğru. Beraber var olurlar onlar ama kendi içlerinde farklıdırlar yani. O bağlamda da bu çözümü getirecek olan şey toplum olarak bizim beraber var olmayı yeniden öğrenmemizden geçiyor ki ben bu konuda acayip ümitliyim. Gerçekten gençler bizim kuşağımızdan daha fazla çeşitliliğe önem veriyorlar. Ve daha az önyargıyla oldukları gibi kabul ediyorlar. Yani bağlamı oldukları gibi kabul etmek ne demek abi? Bağlamı kabul ediyorum demek. Bağlamı kabul ettiğimiz anda bağlamın önemi bir şekilde daha ortaya... Kesmeden güzel konuştuk ama şimdi inşallah onun bir çevirisi olacak inşallah. Bununla ilgili ben de böyle bir ifade var, hoşuma gidiyor. Nedir? Content is the king deyip duruyorduk ya biz. Evet. Hani pazarlamacı olarak. Context is the kingdom. Bravo. Bunu bilmiyordum ben. Yani çok doğru. Bilgiyle donanmış yalnız bir kraldan mı bahsediyoruz? Yoksa o kralın
işte bir tarafta tarlaları yeşertebileceği, bir tarafta baraj yapabileceği, bir tarafta insanlarla şenlikler düzenleyebileceği bir krallıktan mı bahsediyoruz? Süper. Çok güzel. Yani bu herhalde biraz özetliyor gibi geliyor güzel, bana. Güzel, beğendim. Evet. Basit. Değil mi? Kolay anlatıyor hikayeyi. Güzel. Levent abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani geldin, şeref verdin. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. RYD Ekran'da seni ağırlamaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umuyorum izleyenlerimiz de aynı bu keyfi hissederler. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, RYD Ekran'ın yeni bir bölümünde daha birlikteydik. Değerli Meiçki'nin genel müdürü, değerli reklam insanı, pazarlama insanı Levent Kömür'leydik. İlerleyen programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.